Herkese merhabalar. Bugün sizlere annemin yıllardır yapmış olduğu kornişon turşu tarifini paylaşmak istiyorum. Bakın şöyle çıtırlığını duyabilirsiniz. Ben hemen bir tadım yaptım çıtırlığını duymanız için. Önemli püf noktaları var. Vermiş olduğum püf noktalarına uyarsanız muhteşem çıtır çıtır turşu elde edersiniz. Aysel Sultanım pazardan alır almaz turşu hazırlığına başladım. Burada 3 kilo kornişon var. Çöplerini sabırla ayıklıyor annem. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Videomuzu beğenin, elleriniz para görsün inşallah. Mutfağımızdan kareler de var bu videoda. Kornişon turşusunun en önemli püf noktalarından bir tanesi çok güzel yıkanması. Eğer iyi yıkanmazsa turşu bulanık olur. Tek tek yıkayıp 4-5 defa suyunu değiştirdik. Zamanınızı almamak adına o kısımları göstermedik, sadece bir kez gösterdik. Bu arada kornişon ne kadar küçük olursa turşu da o kadar lezzetli ve çıtır olacaktır. Annem tertemiz yıkayıp gümüş gibi parlattıktan sonra uç kısımlarını kesiyor. Annem ya bıçakla uç kısımlarını alır ya da bir çatal batırır. Üçlü çatal olur genelde bizim evimizde, onu batırır. O çok iyi gelir ama şimdi bıçakla çok az kesiyor uçlarını. Sizlere de tüm püf noktalarını aktarmaya çalışıyorum. Umarım videoyu beğeniyorsunuzdur. Annem hazırlıyor her zaman, ben seslendiriyorum. Çok fazla almayalım uçlarından. Sıcak su kullanmayacağız bu tarifimizde. Soğuk su ile kuracağız. Şunu da söylemek isterim ki çıtır garantisi olması için püf noktasını söylüyorum. Musluk suyundaki kireç ve klor turşuyu yumuşatır. O yüzden biz hazır su kullanıyoruz. Bizim evimizde hazır su var. Yani çeşme suyunu kullanmıyoruz. Hep hazır su kullanıyoruz. Turşuları, zeytinleri annem hep o hazır suyla yapıyor. Şimdi bir baş sarımsak ayıkladı annem. Kabukları çok çabuk çıkması için birazcık suda bekletti. Suda beklettikten sonra kabuklarını soydu ve şöyle ince ince dilimliyor. İsterseniz bütün de atabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şöyle bir cam kavanoz kullanıyoruz biz. Plastik tercih etmedik bunda. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz evimizdeki imkanlarımıza göre. Aralara sarımsak atacağız. O sarımsakları ben çok seviyorum. Onlar da daha bir çıtır oluyor. Turşu çıtır, o da çıtır. Sarımsakları da yiyebilirsiniz. Suyunu da içebilirsiniz. Gümüş gibi yıkadık. Suyu da bembeyaz berrak olacaktır. Yani turşunun yumuşamamasındaki en büyük etken ise tuz oranıdır. Sofra tuzu asla kullanılmamalı. Annem iri kaya tuzu kullanacak. İri kaya tuzu şart. Kornişonlarınızın bir ay sonra hamur gibi yumuşamasını istemiyorsanız sofra tuzunu hemen kenara bırakın ve evinize iri kaya tuzu alın mutlaka. 3 kilo kornişon aldık ya biz. 5 kiloluk cam kavanoza yaptı annem. Bu şekilde denk geliyor. Tabii ki de kornişonların büyüklüğüne göre de değişiklik gösterebilir. Bir püf noktası daha söylemek istiyorum. Asit dengesi ve parlaklık için annem turşularda limon tuzu ve şeker mutlaka kullanır. Yani sadece sirke değil, tuz, yani limon tuzu da gerekli, şart. Turşunun rengini altın sarısı ve parlak yapıyor limon tuzu. Sizler de mutlaka kullanın derim. Sirkenin sert asidini dengeliyor. Şeker yani böyle hem turşu hem de lezzetli oluyor. 4 yemek kaşığı turşuluk iri kaya tuzu bakın. Ölçülerimizi de açıklama kısmına yazarız. Eğer orayı bulamazsanız yorumlara yazarsanız anında cevap vermeye çalışırız, yani gördüğümüz andan sonrasında. Sonra annem dediğim gibi limon tuzu ve şeker ekleyecek. 1 yemek kaşığı limon tuzu ekliyor üzerine. Sonrasında bakalım ne gelecek. Ben de merakla bekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ekledi annem. Yani dediğim gibi parlak olması için ve sirkenin asidini ya alması için, böyle ben çok boğaz yakan sirkeli turşuları pek sevmem.
Yani o yüzden annem hep bu şekilde hazırlar. Eğer turşunuzu cam kavanoz, küçük kavanozlara sıcak suyla yapacaksanız mutlaka sıfır kapak kullanın ve sıcağıyla birlikte ters çevirip vakumlamanız gerekiyor. Biz normal su ile kullanacağız. Yani ne zaman olursa tüketeceğiz. Hemen bir acelemiz yok. 2,5 su bardağı sirke ekliyor anne. Su bardağı ölçümüz her evde bulunan su bardaklarından 200 miligramlık olanlardan, yani 500 mililitre döküyor annem. Geri kalanını da hazır su ile dolduracak. Bidonu tam doldurmamız gerekiyor ki salatalıkları üste çıkıp da kararma yapmasın. Mutlaka üstüne de bir turşu koruyucu aparat koyacağız. Yani böyle beyaz bir plastik oluyor ya, üstüne çıkmasını engelliyor. Ondan koyacağız ki üstüne çıkıp da kararmaması için. Sizlere de tüm bildiklerimi anlatıyorum. Böylelikle bu arada siz turşuyu nasıl kuruyorsunuz? Yani turşuda elma sirkesi mi kullanıyorsunuz yoksa üzüm mü? Yorumlara yazın bakalım hangimiz daha çoğunluktayız. Böyle yorumlarda buluşalım lütfen. Az sonra annem dediğim gibi turşu aparatından koyuyor. Eskiden bizim bundan yoktu. Annem ya maydanoz koyardı ya nane koyardı ki üste çıkmasın diye. Eğer sizin de böyle bir aparatınız yoksa yeşillik koyup da üste çıkmasını engelleyebilirsiniz. Turşumuzu biz normal su ile kurduk. 15 gün sonra tüketmeye başlayabilirsiniz. Yani bir sene kalsa bile çıtır çıtır oluyor, kütür kütür oluyor. Yemelere doyum olmuyor. Ben yedikçe yiyorum. Her yemeğin yanına yakışıyor, salatalara, et yemeklerinin yanına. Yani bizim evin olmazsa olmazından ve de turşu sağlık açısından çok faydalı diyebiliyorum. Bu arada sizin turşu yaparken en çok yaşadığınız sorun nedir? Yani eğer bir sorun varsa bunu nasıl düzelttiniz? Yorumlara yazarsanız hem bizlere fikir olmuş olur hem de takipçilerimiz yorumları okuduğu için onlara da fikirler olmuş olur. Bu tarz tam ölçülü, garantili tarifler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Az sonra çıtırlığı detaylı bir şekilde gösterecek annem. Bu arada kışlık hazırlıklara başladık. Şunu da söylemek isterim ki her gün canlı yayın açmaya çalışıyoruz bu tariflerimizin yanı sıra. Yani müsait oldukça telefondan canlı yayın açıyoruz. Annemin tariflerini kaçırmamak için lütfen canlı yayınlara katılırsanız seviniriz. Bizlere destek olmak için. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın inşallah.